Bu videoda sizlerle uzun yolculukta, yani otobanlarda nasıl davranmamız gerektiği hakkında bazı püf noktaları paylaşacağım. Öncesinde kanalıma abone olarak beni desteklerseniz çok çok teşekkür ederim size. Arkadaşlar, uzun yolda giderken yapmamız gereken en önemli davranışlardan biri şu an olduğu gibi öndeki arabaya bu kadar yaklaşmamak. Ben şu an size göstermek için yaklaştım ama önümdeki araca bu kadar yaklaşmıyorum. Hani teoride bize öğretilen kitabi bir bilgi vardır. Hızınızın yarısı kadar mesafede yaklaşın diye, ama hani bu mesafeyi göz kararı ölçmek çok mümkün değil arkadaşlar. O yüzden aracınızı iyi tanımanız ve kendinize bu konuda biraz güveniyor olmanız lazım. Şimdi yolculukta şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Ben şu anda 5. vitesteyim. Hızım da yaklaşık 90 civarında. Şu an yokuş başlıyor. Ve yokuşta öndeki araç frene bastı. Ben ayağımı gazdan çektim. Ve hafif frenliyorum. Çok hafif. Dibine basmıyorum frenin. Öndeki araçla mesafemin aynı kalması lazım. Öndeki araca hızla yaklaşıp fren yapmanın, sonra tekrar hızlanmanın, sonra tekrar fren yapmanın hiçbir faydası yok arkadaşlar. Hem yakıt tüketiminizi arttırır, hem aracınızın sürüş konforunu bozar, hem de boşuna yorulmuş olursunuz. O yüzden öndeki araçla aynı mesafede ne kadar iyi giderseniz o kadar az müdahale etmiş olursunuz araca. Bu dikkat etmeniz gereken ilk konulardan biri. İkincisi arkadaşlar, bakın şimdi yolun aşağısında bir viraj var. Sağa doğru bir viraj var. Ben şimdi o viraja geldiğimde şurada sol tarafta sarı kırmızı bir tabela görüyorsunuz. 3 tane ok var. Onun devamında yine 3 oklu bir tabela daha var. Kırmızı beyaz. Bu virajın keskin olduğunu, uzun olduğunu gösteriyor olabilir bize. O yüzden bu tarz virajlarda hızımızı azaltıp viraja öyle girmemiz çok önemli. Çünkü uzun bir viraj ve yolun devamı görünmüyor. Ama şu anda virajın içindeyim. Hafif gaza basmaya başladım. Yani virajdan önce gazı çektim. Viraja girdim. Direksiyonu çok az dönecek olduğum tarafa doğru eğdim. Ve baktım ki rahat dönebiliyorum. Yeniden ayağımı gaz pedalının üstüne hafifçe koyarak tekrar gaza basmaya başladım. Birden gaza abanmıyorum. Şimdi burada sola dönüş var. Yine hafif gazdan ayağımı çektim. Fren yapmıyorum kesinlikle. Ve baktım ki çok rahat bir dönüş. Rahat alabiliyorum. Yine ayağımı gaz pedalına koydum. Ve yavaş yavaş ilerliyorum arkadaşlar. Yani dikkat etmeniz gereken şeylerden biri, virajlardan önce hızınıza dikkat etmek. Çok hızlı bir şekilde viraja girmiyoruz. Eğer çok hızlıysak gazdan ayağımızı çekerek yavaşlıyoruz. Bazı keskin virajlarda frenleyerek de yavaşlayabiliriz. Araya bir not ekliyorum. Şu an bakın yokuş çıkıyorum. Ve yokuşun devamı kör nokta. Hiçbir şey göremiyorum. Gazı biraz azalttım. Tekrar önümü, yani asfaltı görmeye başladım. Tekrar gaza bastım. Arkadaşlar, işin püf noktası şu. Araya bilgi girdi az önce. Virajlardan önce hafif fren yapabilirim. Çok hızlı bir viraja gireceksem, keskin bir viraja hızla giriyorsam öncesinde fren yapabilirim, ama dönerken fren yapmıyorum. Yani freni öncesinde yapacağız arkadaşlar. Dönüş başladığında artık direksiyonu eğmemizle birlikte hafif gaza da geçmiş olmamız gerekiyor. Burası önemli. Biraz sonra yokuş başlıyor ve sağa doğru bir dönüş var. Yokuş yukarı çıkacağım için gazdan ayağımı çekmedim. Yavaşlamadım, frene kesinlikle basmadım. Yani yokuş yukarı çıkıyorsak bu tarz otoyollarda arkadaşlar, zaten araba hızlanmadığı için, mevcut hızını koruması için biraz daha fazla gaza basıyorum üstelik. Zaten hızlanmadığı için ekstra fren yapmama, gazdan ayak çekmeme gerek kalmıyor. Bu gibi vakalarla karşılaşmadıkça. Evet, vitesimi düşürdüm. Çünkü hızım bakın 40'a kadar neredeyse indi. Artık 3. vitese düşürdüm. 5'te gidiyordum. Ne yaptım? Hızım 40-50 arasına indi. İdeal vites orada 3. vites arkadaşlar. Yeniden hızlanıyorum. Ve vitesimi 4'e attım. Yokuş çıkarken arabanın normalde olduğundan biraz daha fazla bağırmasını, vitesi böyle daha iştahlı, tabiri caizse istemesini beklemeliyiz. Yani devir saatimizin 2,5 falan biraz geçmesi lazım. Soldaki şu devir saati. Ondan sonra vites yükselteceğiz yokuş çıkarken. Çünkü vites geçişi sırasında araba biraz hız kaybediyor. O sırada vitesi boşuna yükseltmiş oluyoruz. Eğer devri yeterince yükseltip hızı yeterince arttırıp vites geçirmezsek boşuna vites yükseltmiş oluyoruz arkadaşlar. Devir yine düşmüş oluyor. O yüzden devir düşmeden
aynı hızı koruyarak, hızlanarak devam edebilmesi için devrin biraz daha yükselmesini bekleyip o şekilde vites atıyoruz. Evet arkadaşlar, şu anda bu yolculukta size aktarabileceğim teknik bilgiler bunlardan ibaret. Son bir not, şu an aklıma geldi. Ben uzun yolculukta, otoyollarda giderken genelde orta şeridi kullanırım. Bunun sebebi de şu: eğer sağ şeritten veya sol şeritten giderken karşıma ani bir şey çıkarsa kaçacak yerim kalmaz. Sadece orta şerit seçeneğim, yani tek alternatifim kalır. Orta şeritte doluysa hiçbir yere kaçamam, Allah korusun. O yüzden orta şeritte gidiyorum. Önüme ani bir durum çıktığında, atıyorum şu öndeki araç ani bir fren yapsa, ben sola da kaçabilirim, sağa da kaçabilirim. Hangisi boşsa hemen oraya kaçarım. İki seçeneğim var. Bu ilk avantajı ve güvenlik yönünden ilk avantajı. İkinci avantajı da yolu geniş bir şekilde hem sağ hem sol şerit olacak şekilde net olarak görüyorum. Hayli kendimi rahat, konforlu ve güvende hissetmiş oluyorum. Arkadaşlar, sabırla bu videomu dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.